Yol Bizi Gözler'in yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün yeni bir Suudi Arabistan serisiyle karşınızdayım. Kanalıma abone olanlar veya takip edenler bileceklerdir. Ben Suudi Arabistan'a turistik veya umre amacıyla gitmek isteyen değerli kardeşlerimiz için bir bireysel rehber hazırlamaya çalışıyorum. Aslında bu rehberin sonuna da geldim diyebilirim. Hem kendi yaptığım seyahati paylaştım. Bunun dışında bireysel olarak Suud'a gitmek isteyen, umre amacıyla olabilir, turistik amaçla olabilir. Bunlarla ilgili epey de bir içerik ürettim. İşte bu içerikleri genel olarak bakacak olursanız işte vize nasıl alınır, konaklama, ulaşım, bununla ilgili epey bir içerik var. Ancak bu içeriklerin bazıları sadece üyelere özel. Kanalımda bir katıl butonu var. Bu katıl butonuyla sadece üyelere özel videolara erişebiliyorsunuz. Mesela örnek vermem gerekirse Suud örneğinden gidecek olursak. Mesela Suud'da konaklama işi nasıl çözülür? Bununla ilgili epey detaylıca anlatılmış bir videom var. Ancak bu sadece üyelere özel. Veyahut da işte Cidde'ye geldiğinizde Cidde'den Mekke'ye nasıl ulaşacaksınız? Bununla ilgili epey detaylıca anlattığım gene bir içerik var, bir video var. Bu da gene sadece üyelere özel içerik kapsamında. Arzu eden arkadaşlar bu videolara bakabilirler. Şimdi konumuza dönecek olursak değerli dostlar, ya bana çok fazla sorular geliyor. Bu soruların içerisinde en fazla olanlarından bir tanesine bugün cevap vermeye çalışacağım. Onun için bu videoyu çekiyorum. Özellikle elektronik posta üzerinden ve yorumlardan bana bir soru geliyor. Soru şu: Mescid-i Haram'a bebek arabası sokabilir miyim? Arkadaşlar, sorunun cevabı çok basit. Mescid-i Haram'ın içerisine bebek arabası sokabilirsiniz. Ancak bir istisnayla. O istisna da şu: bebek arabasını mataf alanı dediğimiz ana tavaf alanına indiremiyorsunuz. Buraya sokmak kesinlikle ve kesinlikle yasak. Bir kere çok net olan kısım bu. Yani Mescid-i Haram'ın içerisine bebek arabasını sokabilirsiniz. Bebek arabasıyla dolanabilirsiniz. Arzu ederseniz bu bebek arabasını bu iş için dizayn edilmiş bir takım yerler var. Oralara da bırakabiliyorsunuz. Hatta ben görüyorum işte birçok umreci kardeşimiz yürüyen merdivenlerin yanına koyan var. Ayakkabıları koyduğumuz yerlerin yanına koyanlar var. Yani bu konuda da öyle çok net bir düzen yok. Ama genel olarak Mescid-i Haram'ın içerisine masa dediğimiz Safa ile Merve tepesi arasındaki noktaya bebek arabasını götürebiliyorsunuz. Şimdi bu işin bir istisnası daha var. O istisnayı da söyleyeyim. Özellikle Mescid-i Haram yönetimi Ramazan ayında veyahut da Kabe'nin Mescid-i Haram'ın çok kalabalık olduğu dönemlerde bu kuralı değiştirebiliyor arkadaşlar. Bu kuralı değiştirmek şu: artık Mescid-i Haram'ın içerisine de bebek arabasını sokamıyorsunuz. İşte bu durumda hacılar veya umreci kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Bu bebek arabalarını ana giriş kapılarının yanında yeşil bariyerler var. İşte oralara bırakıyorlar. Genel olarak uygulama bu yönde. Şimdi bir soru daha geliyor. Ben bu bebek arabasını işte içeride bu dizayn edilmiş yerlere koydum. Veyahut da yürüyen merdivenin yanına koydum. Veyahut da ayakkabı koyulan yerlerin yanına koydum. Veyahut da dışarıda ana kapıda hemen işte yeşil bariyerlerin arkasına koydum. Benim arabam çalınır mı çalınmaz mı? Değerli kardeşlerim, benim bu konuya cevap verebilmem mümkün değil. Ne çalınır diyebilirim ne çalınamaz diyebilirim. Çünkü korunaklı bir alan değil. Bu arada da şunu da bilgisini vereyim. 2018 yılında Mescid-i Haram çevresinde arkadaşlar 5 tane luggage storage dediğimiz emanet kasaları vardı. Bunlar otomatik kasalardı. Boy boydu. İşte çok küçükten çok büyüğe kadar, hatta bir bebek arabasını alabilecek boyda emanet kasaları vardı. Bunları maksimum 5 saate kadar kullanabiliyordunuz. Bunun işte bir saatlik ücreti vardı. İşte 5 saate kadar olanı falan vardı. Bunlardan arkadaşlar toplamda 5 adet vardı bu emanet kasalarından, otomatik kasalarda. Ancak sebebini ve nedenini bilmediğim bir gerekçeyle bunların hepsi kaldırılmış. En son gittiğimde bunların hiçbirini göremedim. Yani Mescid-i Haram'ın çevresinde herhangi bir bu az önce söylediğim emanet kasa seçeneği de yok. Yani özetle toparlayacak olursam Mescid-i Haram'ın içerisine genel olarak bebek arabasını sokabilirsiniz. Bu bir. Ancak ana mataf alanına, tavaf alanına kesinlikle ve kesinlikle bebek arabasını arkadaşlar sokamazsınız. Diyelim siz ana mataf alanına inmek istiyorsunuz. Çocuğunuzla geldiniz. İşte içeride bebek arabasını koyabileceğiniz yerler var. Bu yerleri arayıp bulmanız lazım. Ben şu anda bunu tam olarak tarif etmem zor. İsterseniz gidip oraya bırakabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi diğer umreci kardeşlerimiz gibi
merdivenlerin, yürüyen merdivenlerin yanına koyan var. İşte az önce hepsini anlattım. Ayakkabıların yanına koyan var. Burada riski alıp koyuyorsunuz. Artık yapacak çok da bir şey yok. Az önce söylediğim örnekte olduğu gibi Mescid-i Haram yönetimi zaman zaman, özellikle Ramazan ayında bu çok oluyor. Çünkü aşırı bir yoğunluk oluyor Kabe'de. Bu aşırı yoğunluktan dolayı ana giriş kapısından da bu bebek arabalarının girişine çok müsaade edilmediği durumlar olabiliyor. Onun için genel kural olarak içeriye araç sokabilirsiniz, bebek arabası. Bu bebek arabasını isterseniz bırakabileceğiniz alanlar var. Buralara bırakabilirsiniz. Ancak başta da söylediğim gibi ana mataf alanına, tavaf alanına kesinlikle ve kesinlikle her şartta bebek arabasını sokmanız yasak. Değerli dostlar, umarım sorunun cevabını verebilmişimdir. Bu video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız, bu kanaldaki içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese saygılar.